Bir harem, bir imparatorluğun kaderini etkileyebilir mi? Osmanlı haremi gerçekten yüzlerce cariyenin padişahı beklediği bir yer miydi? Yoksa yüzyıllardır bize yanlış anlatılan bir kurum mu? Batı'nın hayal gücüyle çizilen bu duvarların ardında entrikadan çok disiplin, keyiften çok eğitim ve söylentilerden çok belgeler vardı. Bu video efsanelerin değil, Osmanlı arşivlerinin, belgelerin izini sürüyor ve belki de en zor soruyu soruyor. Haremi anlamadan Osmanlı anlaşılabilir mi? Harem kelimesi Arapçada korunan, gizli ve dokunulmaz olan yer anlamına gelir. Osmanlı'da ise bu kelime sadece bir yaşam alanını değil, hanedanın mahrem dünyasını ifade ediyordu. Osmanlı Sarayı'nda harem dairesi uzun yıllar Darüssaade, yani Saadet Kapısı olarak anıldı. Yaklaşık 380 yıl boyunca padişahlar ve aileleri Topkapı Sarayı'nın hareminde yaşadı. Daha önceki Edirne ve İstanbul eski sarayları da aynı anlayışla Darüssaade adıyla anılıyordu. Haremin tüm düzeni ve işleyişi Darüssaade ağaları tarafından sağlanıyordu. Padişaha olan yakınlıkları sayesinde bu görevliler zamanla saray hayatının yanı sıra devlet yönetiminde de etkili konuma geldiler. Zaten Osmanlı Sarayı da harem, enderun ve birun olmak üzere 3 ana yapı üzerinden yönetiliyordu. Sarayda görev yapan hadım ağalar, Çelebi Sultan Mehmet döneminden itibaren Osmanlı teşkilatının bir parçası oldu. Bunlar ak ağalar ve kara ağalar olarak ikiye ayrılıyordu. Enderun'un kapısı olan Babüssuade'de görev yapan ak ağalar sarayın en yetkili isimleri arasındaydı. Haremde görev yapan hadım ağalarsa halk arasında kızlar ağası olarak biliniyordu. Siyahi hadım ağalar genellikle Mısır, Habeşistan ve Orta Afrika'dan getirilen çocuklardan seçilirdi. Esir tüccarları tarafından hadım edilen bu çocuklar başta İstanbul ve Mısır olmak üzere Akdeniz limanlarında satılırdı. Saraya girdiklerinde ise zamanla harem düzeninin en sert ve en otoriter figürlerine dönüşürlerdi. Görünüşleri, yürüyüşleri ve taşıdıkları fil kuyruğu denilen kırbaçları onların haremin mutlak disiplinini temsil etmesini sağlardı. Kendilerine mercan, firuz, gazanfer, amber ya da sümbül gibi koku, çiçek ve mücevher isimleri verilirdi. Bu isimlerin ardındaysa korku uyandıran, sessiz ama etkili bir güç vardı. Harem ağaları kendilerine ait küçük ve sade odalarda yaşar, namazlarını cemaatle kılar ve sarayın kapılarında, dehlizlerinde nöbet tutarlardı. Ancak cariyelerin koğuşlarına ve haremin iç dairelerine girmezlerdi. Görevleri düzeni sağlamak ve sınırları korumaktı. Siyahi hadımların saray dışındaki görev alanlarından biri de kendilerinden oluşturulan askeri birliklerdi. Ağalar Ocağı adı verilen bu teşkilatta tıpkı Enderun'da olduğu gibi sıkı bir disiplin uygulanırdı. Ocağa yeni katılanlar saray ve harem adabını öğrenmek için hem teorik hem pratik eğitimden geçirilirdi. Türkçe öğrenir, temel dini bilgiler alındıktan sonra Müslüman olurlardı. Bu eğitim süreçlerinden geçen hadımlar basamak basamak yükselirdi. Sadakatleri ve yetenekleri ölçüsünde terfi eder, zamanla harem ağaları sınıfına dahil olurlardı. İçlerinden bazıları Valide Sultan Ağası ya da Şehzadeler Ağası gibi önemli görevlere kadar yükselir, en üst noktadaysa Darüssaade Ağalığına ulaşırdı. Bu makam, harem teşkilatının zirvesiydi. Kara ağaların günlük kıyafetleri bile onların saraydaki yerini açıkça gösterirdi. Beyaz kavuk, canfes kaftan, kuşak, kırmızı şalvar ve sarı meslerle dolaşırlardı. Tören günlerinde ise daha gösterişli kıyafetler giyer, geniş yenli kaftanlar ve mücevveze adı verilen özel başlıklar takarlardı. Ancak sarayın ihtişamına rağmen kara ağaların hayatı hiç de kolay değildi. Osmanlı kaynaklarında iklime alışamayan ya da sürekli kapalı alanlarda kaldıkları için hastalanıp hayatını kaybeden harem ağalarından söz edilir. Sarayın duvarları içinde yaşıyorlardı ama bu rahat bir hayat anlamına gelmiyordu. Siyahi olmak beyazların çoğunlukta olduğu bir dünyada onları her zaman farklı kılıyordu.
Bu durum zamanla içe kapanma, aşırı alınganlık ve güvensizlik gibi tepkilere yol açabiliyordu. Kara kelimesinden rahatsız olur, ten renklerini hatırlattığı için kahve içmez, kahve ikramını hakaret sayarlardı. Darüssaade ağası ve başkapı gulamının emri altında ağır bir disiplinle yaşayan bu insanlar köle statüsünde oldukları için saraydan ayrılmaları da mümkün değildi. Darüssaade ağalığının belirli bir görev süresi yoktu. Maaş alırlar, kendilerine tahsis edilen gelir kaynaklarıyla geçinirlerdi. Görevden alınmaları ise çoğu zaman resmi törenler sırasında gerçekleşirdi. Azledilen ağalar genellikle Mısır'a gönderilir, bazıları Hicaz, Kıbrıs, Gelibolu, Limni ya da Şam gibi bölgelere sürülürdü. İçlerinden görevlerini kötüye kullananlar da oldu. Muralı Beşir Ağa ve Mercan Ağa gibi isimler idam edilenler arasında yer aldı. Kızlar Ağası olarak da bilinen Darüssaade ağaları, sahip oldukları nüfuz ve servet oranında devlet işlerinde söz sahibi olabiliyordu. Taht değişikliklerinde ve saray entrikalarında rol oynayanlar olduğu gibi, Hacı Beşir Ağa örneğinde olduğu gibi hayır işleriyle anılan isimler de Osmanlı tarihinde iz bıraktı. Osmanlı hareminde yaşayanlar yalnızca cariyelerden ibaret değildi. Haremin asıl üyeleri valide sultan, şehzadeler, padişah kızları ve sultanlardı. Bunlara hizmet eden ve harem düzenini ayakta tutan cariyelerden oluşan idari kadro da yine bu yapının parçasıydı. Yani Harem-i Hümayun, padişahın en yakın ailesinin yaşadığı yerdi. Cariyelerse bu dünyanın hizmet ve eğitim düzenini sağlayan unsurlardı. Harem denildiğinde akla ilk gelen kavramlardan biri de şüphesiz cariyedir. Cariye kelimesi Osmanlı'da kadın köle anlamında kullanılan genel bir terimdi ve yalnızca padişah dairesine özgü değildi. Valide Sultan'ın kadın efendilerin, padişah kızlarının ve hatta küçük yaştaki şehzadelerin bile mahiyetinde cariyeler bulunurdu. Tarih boyunca birçok yerli ve yabancı yazar, padişahların haremlerindeki yüzlerce cariye ile eş hayatı yaşadığını iddia etmiştir. Oysa anlatılar tarihi gerçeklerle örtüşmez. Evet, padişahların eşlerini cariyeler arasından seçtiği doğrudur. Ancak haremde yaşayan yüzlerce cariyenin tamamıyla bir eş hayatı yaşadığı söz konusu değildir. Gerçekte padişah bu cariyeler arasından yalnızca birkaç kişiyle eş hayatı yaşardı. Geri kalanların büyük bölümü henüz 10'lu yaşlarda olan ve günlerini eğitimle geçiren genç kızlardı. Padişah çoğuyla doğrudan muhatap bile olmazdı. Çok eşliliğin yaygın olduğu bir toplumda bu durum normal karşılanırken, pek çok padişahın birkaç hasekiye bağlı kalmayı tercih ettiği de bilinmektedir. Osmanlı tarihinde cariyeler, başlangıçta savaşlarda elde edilen esirler arasından seçilirdi. Zamanla bu yapı değişmiş, farklı milletlerden kadınlar İstanbul Gümrüğü aracılığıyla satın alınmış ya da sultanlar, devlet adamları, Kırım hanları ve valiler tarafından saraya hediye edilmiştir. Böylece harem, farklı coğrafyalardan gelen kadınların bulunduğu çok kültürlü bir yapı haline gelmiştir. Osmanlı hareminde cariyelerin kökenleri de belirli kalıplar içindeydi. Çerkes kökenli cariyeler genellikle yoksul ailelerden gelirken Abhazlar daha soylu ailelere mensup kabul edilirdi. Gürcü cariyelerse çoğunlukla orta sınıf ailelerin kızlarıydı. Zamanla bu denge de değişti. Sultan Abdülmecit döneminde Çerkez cariyeler ağırlıktayken Sultan Abdülaziz devrinden itibaren Apaz kökenli cariyeler ön plana çıktı. Sarayda Arap cariye bulundurmak yaygın bir uygulama değildi. Ancak Abdülmecit döneminde Mısır valisi Abbas Paşa'nın saraya takdim ettiği Arap bir hanende ile padişaha özel yemekler yapan 2 siyahi Arap hizmetli bu konuda istisna oluşturmuştur. 19. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Osmanlı'da esir alım satımı resmen yasaklandı. Buna rağmen bazı Kafkasyalı aileler kendi rızalarıyla kızlarını saraya vermeyi sürdürdü. Bunun dışında hareme cariye temininin bir başka yolu da devlet adamlarının padişaha cariye hediye etmesiydi. Sadrazamdan valilere, sancak beylerinden hanedan mensuplarına kadar birçok kişi yetiştirdikleri ya da satın aldıkları cariyeleri padişaha sunardı. Cariyelerin satın alındığı durumlardaysa süreç kayıt altına alınırdı. Esir tüccarlarına ödenen bedel şahitler huzurunda düzenlenen belgelerle resmileştirilirdi. Bu belgelerde cariyenin yaşı,
kökeni, sağlık durumu ve işlemin tarafların rızasıyla gerçekleştiği özellikle belirtilirdi. Satıcının ileride hak iddia edemeyeceği ve işlemin meşruiyeti bu şekilde güvence altına alınırdı. 1874-1875 yıllarına ait belgelere bakıldığında saraya alınan cariyelerin yaşlarının 8 ila 18 arasında olduğu ve 35 ila 130 lira arasında değişen bedellerle alındıkları görünmektedir. Bu kayıtlar harem sisteminin ne kadar düzenli ve bürokratik bir yapıya sahip olduğunu açıkça ortaya koyar. Cariyeler saraya alındıkları andan itibaren devletin himayesine girerdi. Kendilerine maaş bağlanır, yiyecek, giyecek ve barınma ihtiyaçları saray tarafından karşılanırdı. Tanzimat öncesinde bu maaşlar günlük olarak ödenirken Tanzimat'la birlikte aylık sisteme geçildi. Bunun yanında yılda bir kez verilen ve Muharremiye adıyla bilinen ek bir tahsisatları da vardı. Hatıratlarda azat edilen cariyelerin biriktirdikleri maaşlar ve kendilerine verilen hediyeler sayesinde rahat bir hayat sürdükleri anlatılır. Ancak özellikle imparatorluğun son dönemlerinde geçim sıkıntısı çeken ve saraydan yardım isteyen eski cariyelerin sayısı az değildir. Bir cariye ya da harem ağası vefat ettiğinde eşyaları hukuken sultana ait sayılırdı. Azat edilip evlenmiş olsalar bile saraya ait mallar sarayda kalırdı. Varisi olmayan cariyelerin terekeleri ise Evkaf-ı Hümayun tarafından tespit edilir ve padişahın emriyle uygun görülen yerlere harcanırdı. Harem-i Hümayun'a yeni alınan kızlara acemi denirdi. Klasik dönemde bu sistem devşirme usulüne benzer bir şekilde işlerdi. Kızların saraya verilmesi sırasında ailelerinin rızası şahitler huzurunda senetlerle kayıt altına alınırdı. Cariyeler yaşlarına, güzelliklerine ve fiziksel özelliklerine göre değerlendirilirdi. Sağlık sorunları olanlar iade edilir, uykusu ağır olan, horlayan ya da belirli kusurları bulunanlar genellikle tercih edilmezdi. Fiziksel eksiklikler bedelin düşmesine neden olurken bazı özellikler uğursuz sayıldığı için cariye hiç alınmayabilirdi. Bu detaylar dönemin zihniyetini açıkça yansıtır. Saray ihtiyaç duyduğunda cariyeleri doğrudan satın alma yoluyla da temin ediyordu. Padişahın özel bütçesini gösteren Ceyb-i Hümayun kayıtlarına göre Sultan Abdülmecit döneminde bir cariye için 60.000 kuruş, Sultan Abdülaziz döneminde ise Çerkez asıllı bir cariye için 20.000 kuruş ödendiği tespit edilmiştir. Acemi cariyeler saraya alındıktan sonra 5'er ya da 7'şer kişilik gruplar halinde deneyimli bir katip kalfanın emrine verilirdi. Bu kalfa kızların eğitiminden doğrudan sorumluydu. İlk 3 yıl boyunca okuma yazmadan çok müzik, dans, yürüyüş, duruş ve zarafet üzerinde durulurdu. Amaç cariyelere saray hayatına yakışan bir ahenk kazandırmaktı. Bu süreçte sarayın usul ve adetleri, el işleri ve ince davranış kuralları titizlikle öğretilirdi. Padişaha ya da şehzadelere içecek sunarken nasıl davranılacağı, terlik veya çamaşır takdim edilirken gösterilecek saygı, hatta efendi ellerini yıkarken alınacak duruş bile eğitimin bir parçasıydı. Yetenekli olanlara ise daha özel dersler verilirdi. Piyano, resim ve yabancı dil eğitimi alan cariyeler de bulunurdu. Acemiler eğitim süresince hiçbir daireye kalıcı olarak gitmez, yalnızca öğrenmeye odaklanırlardı. Saray kayıtları satın alınan cariyeler arasında farklı görevler için seçilmiş kişilerin de olduğunu gösterir. Dilsizler, maskaralar, siyahi görevliler ve cüceler, aynı zamanda süt annelik ya da dadılık yapacak yaşlı ve eğitimli kadınlar da harem kadrosunda yer alırdı. Cariyelik hiyerarşisinde ikinci basamak kalfalıktı. Eğitimini tamamlayan acemi cariyeler yetenek ve görünümlerine göre terfi ederlerdi. Kalfalar daha sonra padişahın, valide sultanın, sultanların, şehzadelerin ya da kadın efendilerin dairelerine dağıtılırdı. Böylece harem kendi içinde sürekli olarak eğitimli bir kadro yetiştiren düzenli bir sistem haline gelmişti. Haremde hangi daire olursa olsun usta kadrosu ve unvanları değişmezdi. Hazinedar usta, çamaşırcı usta, çeşnigir usta, ibriktar usta, kahveci usta, kutucu usta ve kilerci usta her dairenin temel hizmet kadrosunu oluştururdu. Bunların dışında haremin tamamına hizmet eden vekil ustalar, hastalar ustası, külhancı usta ve saray ustaları da bulunurdu.
Her dairenin başında en yetkili kalfa yer alırdı. Bu kişiye baş kalfa ya da baş cariye denirdi. Onun altında orta kalfalar ve küçük kalfalar sıralanırdı. Dairenin düzeninden, işleyişinden ve tüm hizmetlerinden baş kalfa sorumluydu. Öyle ki sultanlar ve şehzadeler bile büyük kalfaya saygı gösterir, ona kalfam diye hitap ederlerdi. Kalfalar görev yaptıkları dairenin her türlü hizmetini yürütürdü. Ancak baş kalfayı belirleyen kişi dairenin sahibi olan sultan ya da kadın efendiydi. Bu seçimde kıdemden çok zeka, sadakat ve yetenek esas alınırdı. 19. yüzyılın sonlarına doğru baş kalfa ya da baş cariye makamı daire müdüresi olarak da anılmaya başlanmıştır. Büyük kalfa ağır işlerde uğraşmazdı. Emrinde orta ve küçük kalfalar bulunurdu. Daire sahibine doğrudan hizmeti orta kalfa görür, küçük kalfalarsa hem büyük hem orta kalfaya yardımcı olurdu. Kalfalar ve yanlarındaki cariyeler haftalık nöbet sistemiyle çalışırlardı. Perşembe günleri dairenin tamamı temizlenir, buna perşembe hizmeti denirdi. Cuma günü nöbet devredilir, sırası gelene kadar dinlenilirdi. Ayrıca bir hafta boyunca aş nöbeti tutulur, sofraların temizliği ve kapların yıkanması ise acemi cariyelere bırakılırdı. Kadın efendilerin yatak odasının düzenlenmesi, saçlarının taranması ve giydirilmesi gibi kişisel hizmetler de kalfaların sorumluluğundaydı. Osmanlı sarayında hakim olan teşrifat ve sık hiyerarşi harem dairelerinde de aynen uygulanır, büyük kalfalarla asları arasındaki ilişki bu düzenin en açık örneklerinden birini oluştururdu. Haremde olağanüstü güzelliğe ve yeteneğe sahip olan kızlar padişaha sunulmak üzere özel bir eğitimden geçirilirdi. Dans, şiir, müzik ve enstrüman çalma bu eğitimin temelini oluştururdu. İçlerinden en dikkat çekici, en zeki ve en yetenekli olanlar padişahın hizmetine sunulur ve ikbal olarak adlandırılırdı. İkballer okuma yazmanın yanı sıra din bilgisi, dikiş, nakış, ut çalma ve şarkı söyleme gibi alanlarda da yetiştirilirdi. Padişah eşleri genellikle bu ikballer arasından seçilirdi. Bir ikbal padişahın gözünde özel bir yer edindiğinde bu durum resmen ilan edilir, ancak ondan sonra kendisine ayrı bir daire, binek arabası ve hizmetinde cariyeler tahsis edilirdi. Haremde yaşayan kızların büyük bir bölümü ise padişah tarafından verilen çeyizlerle evlendirilirdi. Çünkü odalık yaygın inanışın aksine ne bir köle ne de bir metres konumundaydı. Osmanlı anlayışında odalık, sultanın himayesine aldığı, adeta evlat edindiği biriydi. Nitekim birçok cariyenin aldıkları eğitimden ve gördükleri muameleden memnun oldukları anlaşılmaktadır. Harem mimarisi bile bu anlayışa göre tasarlanmıştı. Burada yaşayanların zamanının boşa geçmemesi amaçlanmış, harem adeta askeri bir disiplinle organize edilmiştir. Eğitim, hizmet ve düzen bir arada yürütülürdü. Ancak bu sıkı disiplin ve düzen haremin her zaman sakin bir yer olduğu anlamına gelmezdi. Özellikle 16 ve 17. yüzyıllarda iktidar mücadelesi, kıskançlık ve entrikalar zaman zaman sert sonuçlar doğurmuştur. İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi de haremdeki entrikaların sayısının dahi tespit edilemeyeceğini ifade eder. Kaynaklarda gözden düşen ya da tehdit olarak görülen bazı kadınların gizlice ortadan kaldırıldığına dair kayıtlar da yer alır. Bu anlatılar harem hayatının ihtişamlı görüntüsünün ardında sert bir güç mücadelesinin de bulunduğunu göstermektedir. Batılı kaynakların yazı ve resimlerinde çizilen tablonun aksine cariyeler padişahın cinsel mahiyeti değildi. Batılı seyyahların Osmanlı haremine dair anlattıkları çoğu zaman gerçeği değil, kendi hayal dünyalarını yansıtır. Bu algıyı kıran en önemli isimlerden biri ise 1717'de İstanbul'a gelen Lady Montagu olmuştur. Montagu, hareme misafir olarak girebildiğini söyleyen ilk batılı kadın olarak mektuplarında gördüklerini doğrudan aktarmıştır. Onun betimlediği harem, batıda anlatıla gelenin aksine cinselliğin değil, kadınların görece özgürlük alanlarının bulunduğu bir mekandır. Hatta Montagu'ya göre Osmanlı kadınları birçok Avrupalı kadının sahip olmadığı haklara sahiptir. Ancak bu gözlemler batıda yaygın olan harem algısıyla örtüşmez. Batılı erkek seyyahların büyük bir kısmı için harem, kadınların zorla tutulduğu, baskı altında yaşadığı ve hükümdarın sınırsız gücünü simgeleyen egzotik bir kurumdur. 19. yüzyılda yayılan Binbir Gece masalları gibi eserler de bu hayalci ve abartılı anlatıları beslemiştir.
Batılı kadın seyyahlarsa hareme daha çok yalnızlık, kapatılmışlık ve psikolojik baskı penceresinden bakmışlardır. Seyahatnamelerde sıkça tekrarlanan bir diğer anlatı ise mendil hikayesidir. Bazı seyyahlar padişahın beğendiği cariyeye mendil atarak onu seçtiğini iddia eder. Ancak Lady Montagu'nun bizzat görüştüğü eski saraylılar bu anlatının gerçek dışı olduğunu açıkça ifade etmiş, modern tarihçiler de bu hikayelerin efsane niteliğinde olduğunu vurgulamıştır. Sonuç olarak Batılı seyyahların harem tasvirleri Osmanlı saray yaşamını anlamaktan çok Doğu'ya dair önyargıların ve merakın bir yansımasıdır. Gerçek harem düzeni ise hayal edilenin aksine sıkı kurallara, hiyerarşiye ve uzun yıllara yayılan bir saray disiplinine dayanıyordu. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren yerleşen bir geleneğe göre padişahlar eşlerini harem kızları arasından seçerdi. Ancak bu haremdeki tüm cariyelerle ilişki yaşadığı anlamına gelmezdi. Osmanlı harem sistemi büyük ölçüde eğitim, disiplin ve hiyerarşi üzerine kuruluydu. Padişahın cariyelerinden biri çocuk dünyaya getirdiğinde saraydaki konumu kökten değişirdi. Statüsü yükselir, padişah kadınları arasında özel bir yere sahip olurdu. Doğan çocuk erkekse artık şehzade annesi olarak anılırdı. Bu aşamadan sonra satılması ya da başka bir yere verilmesi kesinlikle söz konusu değildi. Çocuk doğar doğmaz saray dışından güvenilir ve iyi bir aileye mensup, bebeği olan genç bir kadın süt nine olarak atanırdı. Süt nine hem çocuğu emzirir hem de anneye destek olurdu. Bu görevle birlikte süt hak, yani hakkı rıdaiye denilen özel bir statü kazanırdı. Eğer doğan çocuk bir şehzade ise 1 yaşına geldiğinde kendisine bir lala tayin edilirdi. 5-6 yaşlarına geldiğinde ise bu kadroya bir de hoca eklenirdi. Böylece şehzadenin eğitimi çok küçük yaşlardan itibaren planlı ve resmi bir çerçeveye oturtulurdu. Şehzade annesinin asıl görevi ise oğlunun 13-14 yaşlarında sancak görevine gönderilmesiyle başlardı. Anne bu sancakta oğluna eşlik eder, onun terbiyesi, sorumluluk bilinci ve devlet adamlığına hazırlanması sürecini yakından takip ederdi. Lala'nın rehberliğiyle birlikte bu görev resmi bir nitelik kazanırdı. Anne ve oğul kendilerine tahsis edilen özel dairelerde yaşamlarını sürdürürdü. Haremdeki günlük hayatsa yalnızca hizmetten ibaret değildi. Kadın efendiler ve ikballer Kur'an okur, tarih kitapları ve gazetelerle ilgilenir, piyano çalar, domino, peçiç ve tavla gibi oyunlarla vakit geçirirdi. Ziyaretleşir, sohbet eder ve saray hayatının sosyal yönünü de canlı tutarlardı. Bir şehzadenin veliaht konumuna yükselmesiyle birlikte annesi de Haseki Sultan unvanını alırdı. Haseki Sultan bu noktadan sonra padişahın ilk kadını sıfatıyla Valide Sultan'dan sonra haremdeki en güçlü otorite haline gelirdi. Haremde padişah kadınlarından doğacak her çocuk için yapılacak hazırlıklarla bizzat Valide Sultan ilgilenirdi. Anne ve bebek için gerekli kıyafetler, takımlar ve mücevherler önceden belirlenir, bu iş için hazine kethudası görevlendirilirdi. Doğum için haremdeki büyük odalardan biri hazırlanır, ebeler ve onlara yardımcı olacak cariyeler önceden seçilirdi. Bu doğum sahneleri Osmanlı minyatürlerine kadar yansımıştır. Doğumdan sonra anneye padişah tarafından yeni elbiseler ve mücevherler ihsan edilir, aynı zamanda rütbesi de yükseltilirdi. Bu durum Osmanlı sarayında anneliğin ve özellikle şehzade annesi olmanın ne kadar değerli görüldüğünü açıkça ortaya koyar. Osmanlı ailesinde kadın sanıldığının aksine oldukça merkezi bir konuma sahipti. Kadının aile içindeki itibarı, çocuk sahibi olması, çocuklarının sayısı ve yaşının ilerlemesiyle birlikte artardı. Bu anlayış harem düzeninin temelini oluşturuyordu. Harem kelimesi ise 16. yüzyıla kadar yalnızca kadınların yaşadığı bir mekan anlamı taşımıyordu. Harem-i Hümayun başlangıçta padişahın devlet işlerini yürüttüğü erkeklerden oluşan sarayın iç bölümü olarak tanımlanıyordu. Ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın ailesini bu bölüme taşımasıyla birlikte harem aynı zamanda kadınların bulunduğu mekan anlamını kazandı. Tanzimat dönemine kadar Osmanlı sarayları ve konakları hem yaşam alanı hem de birer iş merkezi olarak kullanılıyordu. Tanzimatla birlikte devlet işleri saray ve konaklardan ayrılarak bu amaçla inşa edilen kamu binalarına taşındı.
Bu değişim harem ve saray hayatının da zamanla dönüşmesine neden oldu. Bu nedenle Osmanlı konaklarında erkeğin devlet işlerini yürüttüğü ve misafirlerini kabul ettiği bölüm selamlık, ailenin yaşadığı bölümse harem olarak adlandırılmıştır. Bu ayrım yalnızca haremlerde değil, zamanla sivil mimaride de yaygınlaşmıştır. Padişah 3. Ahmet'in Topkapı Sarayı'ndaki kâgir yapıların arasına kıyıda ahşap bir köşk yaptırmasıyla birlikte Osmanlı sivil mimarisinde ve Türk evi planında önemli değişiklikler yaşanmıştır. 1700'lü yıllardan itibaren dış sofalı ev planlarının yerini iç sofalı evler almaya başlamış, özellikle büyük konaklarda harem selamlık ayrımı belirginleşmiştir. Topkapı Sarayı'ndaki harem de baştan planlanmış bir yapı değildir. İhtiyaç oldukça eklenen bölümlerle zaman içinde büyümüştür. Bu yönüyle harem, yaşayan ve sürekli dönüşen bir mekandır. Haremin önemli bölümlerinden biri padişah eşlerine ait olan kadın efendiler taşlığı, diğer adıyla cariyeler taşlığıdır. Üzeri açık olan bu alan 3 tarafı revaklarla çevrili dairelerden, hamamdan ve cariye odalarından oluşur. Bir diğer önemli mekansa hünkâr sofrasıdır. Ancak haremin kalbi sayılan yer has odadır. Geleneksel Türk evlerindeki baş oda gibi padişahın gününü geçirdiği ve aynı zamanda yatak odası olarak kullandığı bu mekan haremin en özel alanıdır. 4 odadan oluşan has odanın 2 bölümü padişaha, diğer 2 bölümü ise kadın efendiye aitti. Bu plan anlayışı selamlık kısmındaki has odada da tekrarlanmıştır. Haremin bir diğer önemli mekanı ise Valide Sultan dairesidir. Haremdeki en nüfuzlu kişi olan Valide Sultan doğal olarak haremin en büyük ve en özenle döşenmiş dairesinde yaşardı. Bu daire onun hem konumunu hem de otoritesini yansıtan bir merkezdi. Sarayda odalık olarak seçilmek, harem hayatına kabul edilmenin ilk ve en önemli aşamasıydı. Odalık kelimesi adını odadan alır ve temel olarak oda kadını, yani genel hizmetli statüsünü ifade ederdi. Bu unvan sanıldığı gibi doğrudan padişahla ilişkilendirilen bir konum değildi. Odalıklar valide sultana, başkadın efendiye ve padişahın kızlarına hizmet ederdi. Kendi içlerinde de belirli bir düzen vardı. Kimisi banyo bakıcılığı yapar, kimisi mücevherleri korur, kimisi Kur'an okur, kimisi sandık odasından ya da sofra düzeninden sorumlu olurdu. Yani odalıklar harem düzeninin günlük işleyişini ayakta tutan temel kadroydu. Osmanlı padişahlarının cariyelerle evlenmeyi tercih etmesinin önemli bir nedeni de siyasiydi. Devlet, kayınbiraderler, yeğenler ya da akrabalar üzerinden oluşabilecek güç odaklarından korunmak isteniyordu. Saraydan başka sığınacak kapısı olmayan, sahip olduğu her şeyi saraydan kazanan cariyelerin devlete karşı bağımsız bir güç oluşturması mümkün değildi. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'la resmi nikahla evlenerek kadın efendi unvanını alan istisnai bir örnek olmuştur. Kadın efendilerin bir bölümü ise nikah yapılmaksızın padişahla eş hayatı yaşayan ve ondan çocuk sahibi olan cariyelerdi. Bu cariyelerden doğan çocuklar hür sayılır, anneleri de padişahın vefatıyla özgürlüklerine kavuşurdu. Bu statüye Ümmü Veled denirdi. İslam hukukuna göre bir erkek daha önce hür bir kadınla evlenmemişse ehli kitap ya da Müslüman bir cariye ile evlenebilirdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'la, Sultan İbrahim'in ise Telli Haseki ile yaptığı evlilikler bu çerçevede değerlendirilebilir. Yüzyıllar boyunca duvarların ardında yaşanan bu hayat çoğu zaman yanlış anlatıldı, eksik görüldü. Oysa Osmanlı haremi kaderleri değişen kadınların eğitildiği, yetiştirildiği ve hayata hazırlandığı bir dünyaydı. Her cariye, her kalfa, her kadın efendi bu büyük imparatorluğun sessiz ama etkili hikayesinin bir parçasıydı. Haremi anlamak, Osmanlı'yı anlamaktır.